Merhaba arkadaşlar. Bu hafta meşhur çift yarık deneyi ya da diğer adıyla Young çift yarık deneyi. Çünkü Young adında bir bilim adamı bunu yapmış ilk olarak. 1800'lerin başında yapmış. Bu deney çok önemli bir deney arkadaşlar. İlk başlarda aslında ışığın bizim dalga özelliği gösteren bir nicelik olduğunu ispatlayan bir deney. Deney nasıl oluyor arkadaşlar? İki tane küçük yarığımız var. Bu yarık gönderdiğiniz ışığın dalga boyu mertebesinde olmak üzere. Mesela biz görünür bölgeden ışık göndereceğiz şimdi. Kırmızı ışık. Kırmızı ışığın dalga boyu nedir? 600 nanometre civarında. Yani bizim yarıklarımızın arasındaki mesafe de yaklaşık 600 nanometre olması gerekiyor ki o mertebede ona yakın ki orada girişim desenini görebilelim. Girişim ne peki? Girişim iki tane dalganın üst üste geldiğinde eğer bu dalgalar eş fazlıysa birbirlerini ne yapacak? Güçlendirecek. Bu yapıcı girişim diyoruz. Eğer faz farkı varsa ve bu faz farkı da 90 derece ise tepe ile çukur üst üste binecek ve ne olacak? Birbirini sönümlendirecek. Bu da yıkıcı girişimdir. Bu iki niceliği çok güzel bir şekilde burada göreceğiz. Şöyle bir düzenimize bakalım. Şimdi bir tane elimizde lazerimiz var. Helyum neon lazeri. Bu kırmızı ışık veren bir lazer arkadaşlar. Şöyle ben bir açayım şuradan. Evet, şu anda lazerimiz açık. Hiçbir zaman lazere bakmıyoruz arkadaşlar. Şöyle ışığımıza bir bakalım. Şurada şöyle bir nokta şeklinde ışığımızı gönderiyoruz. Şurada ise diffraction plane dediğimiz iki tane yarın üstüne ışığımız biniyor. Şöyle şu anda şöyle kapatayım. Zoomlarsak hocam belki şeyi görebiliriz, yarıkları. Biraz daha şöyle. Evet. Şu şekilde. Şu hemen E harfi üzerinde iki tane yarığımız var. Çok küçük olduğu için görmüyorsun. Burada mikrometre. Zaten mikrometre seviyesinde, saç telinden daha kısa. Buradan geliyor. Şurada da bir tane şeyimiz var. Collimator'ımız var. Biraz daha desenimizi büyütüyor. Ve bu desenimiz ne oluyor? Çift yarığımız şöyle. Şuradan görüyorsunuz arkadaşlar. Desenimiz oluşuyor. Bu desen çok önemlidir arkadaşlar. Burada parlak ve şeyi görüyorsunuz. Şöyle biraz zoomlarsak. Şimdi aydınlık karanlık saçaklarımız var burada. Aydınlık karanlık saçak. Şimdi aydınlık saçak nedir? Yapıcı girişim sonucunda oluşan desenimiz. Karanlık ise yıkıcı girişim. Yani orada dalgalar birbirini sönümlüyor arkadaşlar. Ve biz de bunu görüyoruz. Şimdi burada bu desenimiz aslında biraz daha uzaklaştırırsak şey oluyor. Şöyle ben hemen şuradan bir çizim yapayım. Şuradan neler oluyor ona bakalım. Şimdi burada lazerimiz var. Lazerimizden ışığı gönderiyoruz. Şuradan şunu değil de iki tane yarığımız var. Şu yarığımız. Şurada da ekran var. Yarıktan ne oluyor? Şöyle ortaya doğru bir çizgi çizelim. Şurada aydınlık, karanlık saçaklar oluşuyor. Aslında şöyle diyebiliriz. Şu maksimum, sonra minimum, maksimum, minimum, maksimum. Tabii bu mertebeler ışığın uzaklaştıkça değişiyor ama şöyle bir şey görünüyor. Şu aydınlık, karanlık, aydınlık, karanlık. Şöyle simetrik bir şekilde aydınlık, karanlık. Şu çizgiler aydınlığı simgelensin. Burada karanlık. Burada ne oluyor arkadaşlar? Şurası D dediğimiz küçük D olsun. Küçük D'miz ne? Şuradan iki tane ışınımız olsun. Şu aradaki mesafede büyük D olsun. Şuradaki saçakların belli bir yerde olma şeyinde de Y diyelim. Şuradan bir tane şurada oluşma durumuna, aydınlığın oluşmasına bakalım. Şuradan bir tane geliyor. Şurada bir teta'mız var arkadaşlar. Teta diyelim. Şöyle. Teta açımız var. Şimdi bu teta ne oluyor? Şurada normalde biz şurası D ya arkadaşlar. Kırınım ağından biliyoruz ki M lambda eşittir D sin teta. Şimdi bu sin teta nereden geliyor arkadaşlar? Şimdi şöyle şurayı şöyle küçük bir dik üçgen çizdiğini düşün. Şurada bir yol farkı var. Aslında şu iki tane ışın biz çok küçük, yarıklar çok küçük olduğu için bunları biz paralel gibi düşünüyoruz. Neden? Çünkü iki tane doğru matematik bilgilerinizden hatırlarsanız sonsuzda birleşir.
İki tane doğru sonsuzda birleşir. Şimdi sonsuz da göreceli bir kavramdır. Mesela buradaki yarık aralığımız D'miz mikrometre seviyesinde. Buradaki mesafe de yaklaşık yarım metre. Yani yarım metreye göre mikrometre, yani mikrometreye göre yarım metre sonsuz gibi düşünen, yani çok uzak bir mesafe, sonsuz olmasa bile. O yüzden biz burada bunları paralel gibi düşünüyoruz ve şu ikisi arasındaki yol farkı bize girişim olup olmayacağını veriyor. Yol farkı da D sinüs teta. Eğer yol farkı dalga boylarının tam katıysa o ne demektir? Şöyle bir dalga düşünün. Şöyle. Şimdi bu dalga boyu bir dalga daha var. Eğer bu tam üst üste binerse, mesela bu m eşittir 0 için tam merkezi aydınlık dediğimiz şuradaki faz farkı yoksa tepe bu da çukur şöyle üst üste biniyor. Bu ne yapacak? Girişim sonucunda daha büyük bir dalga olacak şöyle. Ve orada aydınlık göreceğiz. Eğer bunlar şöyle olursa ne olacak? Mesela bu sefer şöyle. Buraya tam çukur gelirse şöyle birbirini şu tepe, şu çukur birbirini ne olacak? Söndürecek, şöyle düz olacak. Bu da karanlık. Amacımız budur. Şimdi buradan ufak bir işlem yapıp hemen şu sinüs teta nedir arkadaşlar? Şurada teta ise şuradan D ile Y arasındaki bir bağıntı kurabiliriz arkadaşlar. Büyük D ile küçük Y arasında şurası. Yani teta eşittir. Sinüs teta küçük açılar için teta çok küçükse diye. O da yaklaşık yani 1 derece, yani çok büyük açılar küçük. Sinüs teta ne olacak? Yaklaşık eşit tanjant teta. O da eşittir nedir? Karşı bölü komşudan Y bölü D olacak. Şunun yerine de ne olacak? Yazarsak sinüs teta yerine bu da eşittir teta olacak bu arada. Şimdi sinüs teta kendisine eşit oluyor. Tanjant teta da aynı şekilde ona eşit oluyor. O zaman m lambda eşittir D Y bölü D olacak. Buradan kaçıncı mertebe içinse şeyi bulabiliriz. Mesela küçük D'yi bulabiliriz. Lambda'yı bulabiliriz. Burada yerine bu aydınlık için. Karanlık için ise ne olacak? Bu yarım dalga boyu katlarında olacak. Yani m artı 1 bölü 2. M yerine m artı 1 bölü 2 yazarsak lambda eşittir D Y bölü D olacak. Buradan biz dalga boyunu çekebiliriz ya da yarık aralığı, mesela şu küçük D ne olacak? M lambda D bölü Y mi oluyor? Evet. Evet, bu şekilde küçük buradaki mesafeyi de bulabiliriz. Buradan da diyelim ki iki tane aydınlık arasındaki mesafe ne olacak? Buraya 1 yazarsan mesela ikincisinin 1 ile, yani zaten ardışık olacağı için buradaki iki yarık arasındaki mesafe de bu Y dediğimiz. Y'yi çekersek ne olacak? M eşittir 1 için, yani aradaki fark bir aydınlıksa ne olacak? Ters dönecek. O da nedir? Lambda D bölü küçük D. Bu şekilde hesaplama yapıyoruz. Bu haftalık sadece bunu yapmış olalım. Başka bir deneyde de hesaplama yapıp bulabiliriz. Yarık genişliğini. Şimdilik hoşça kalın.